Ekim ortasında cennet gibi bir koydan merhaba. Şu anda Fethiye'de Turunçpınarı Koyu'nda yaz kolektifteyiz. Burası çok keyifle dekore edilmiş, gerçekten cennet gibi bir koy. Daha önce cennet gibi bir koydan çok güzel bir tekne gezeceğiz demiştim size. Şimdi bugün tam olarak onu gerçekleştireceğiz. Türk lüks yat üreticilerinden Nu Marine'in en yeni modeli 30 XP'yi burada birlikte gezeceğiz. Ben tekneyi ilk defa Cannes Yachting Festival'da gezdim ve gezdiğim zaman gerçekten çok hoşuma gitti. Bir yandan da bir tekneyi fuarda gezmekle gerçekten koyda kullanım alanının olduğu yerde geziyor olmak bence bambaşka bir deneyim. O yüzden ilk defa sizle böyle bir deneyimi yaşayacağımız için çok heyecanlıyım. Nu Marine 2002 yılında kurulmuş bir Türk lüks yat üreticisi ve Türkiye'ye, Avrupa'ya, Amerika'ya hatta Asya'ya satış yapan bir tersane ve Explorer yatlar üretiyor. Yani kaşif yatlar, yani uzun menzile sahip olan yatlar ve 30 XP modelinde ilk defa hibrit elektrikli motor kullanımı görüyoruz. Nu Marine'in şimdiye kadar 22 metre ile 45 metre arasında farklı boyları mevcut ve 30 XP daha tasarım aşamasındayken önceden de Nu Marine yatına sahip olan 4 tane yat sahibini 30 XP'nin siparişini verdirmeyi başarmış. Uzunca bir giriş yaptım ama markalardan da birazcık böyle bahsetmek istiyorum. Eğer hoşunuza gidiyorsa yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim veya markalara dair öğrenmek istediğiniz başka şeyler varsa onları da yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ve tabii ki farklı deniz araçlarını farklı noktalarda denemeye, birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Hiçbirini kaçırmamak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Gelin tekneye. Teknenin kıç platformunda çok güzel bir beach alanı var. Şimdi birlikte yukarı çıkacağız ve yukarıdan gezmeye başlayacağız. Beach alanından birkaç basamak yukarı çıktıktan sonra bizi çok güzel bir yemek masası karşılıyor. Bu yemek masası aynı zamanda birazcık daha alçalabilip bir kahve masası haline de dönüşebiliyormuş. Ve bence en güzel taraflarından bir tanesi, şu anda iskeleye bağlıyız. Ve iskelede normalde hareketli bir sezonda yan taraftaki tekneler, iskeleden gelen geçen yürüyen insanlar, bir yaya trafiği olabiliyor. Bu marinadayken de böyle olabiliyor. Koyda bir iskeleye bağladığımızda da böyle olabiliyor. Bu teknede bir teras alanı var arka tarafta ve teras alanı birkaç basamakla bu yemek masasından yükseltilmiş vaziyette. Ve bu teras alanı aynı zamanda karadaki veya teknenin kıçından oluşabilecek gelen geçen yaya trafiğinden bizim yemek deneyimimizi tamamen ayıran bir güzelliğe sahip. Teknenin kıçında, bu teras alanında böyle yemek sonrası direkt güzel müzik eşliğinde takılabileceğimiz bir ambiyans haline de gelebiliyor. Veya hani günlük güneşlenme, ayrı bir güneşlenme alanı olarak da duruyor. Bu teras alanı aynı zamanda alt katta olduğumuz beach alanına da bir gölgelik görevi görüyor. Bu anlamda bayağı akıllıca tasarlanmış bence. Benim tekneyi gezerken 3 farklı alanda özellikle privacy konusuna çok özen gösterildiği gözüme çarptı. Burası o alanlardan bir tanesi. Yani bu yemek deneyimini gerçekten o yaya trafiğinden ayrıştırmak ve bir yandan biz buradan bakınca aslında karayı görebiliyoruz, orada ne olduğunu görebiliyoruz ama gelen geçen insanları o kadar da yemeğimize dahil etmiyoruz. Bence bu privacy anlamında çok güzel bir özellik olmuş teknede. Bu koy da müthiş güzel değil mi bu arada? Yani denizin turkuazı, rengi kameraya olduğu kadar yansıyor mu bilmiyorum ama gerçekten cennet gibi bir yerdeyiz. Ana güvertede yemek masasının ve terasının olduğu katta birazcık ilerlediğimizde salona giriş yapıyoruz. Ve salondan başa doğru baktığımız zaman master kabini görüyoruz. Burada çok güzel bir şarap dolabı konumlandırıldığını görüyorum. Çok keyifli detaylarla donatılmış salon. Ve bir yandan da belki dışarıdan gelenler veya hani ayak altında hemen kameraya girmeden tuvaleti kullanmak isteyenler için bir misafir tuvaleti de burada konumlandırılmış. Başta çok güzel bir master kabin var. Şimdi basamaklardan aşağı ineceğiz ve misafir kabinlerine gideceğiz. Şu anda alt kattayız. Alt katta 2 tane VIP kabin, 2 tane de misafir kabini var. Alt kattaki kabinlerin arasına çok akıllıca minik bir buzdolabı da koymuşlar. Çünkü böyle işte gece bir şey içmek istediniz, susadınız, bir şey oldu. Yukarılara kadar çıkmadan burada da güzel bir su depolama alanı var veya buzdolabı var. O buzdolabından da gece böyle istediğimizi alıp çok fazla ortalıkta dolaşmadan işimizi halledebiliriz. Merdivenlerden iner inmez karşılıklı olan ilk 2 kabin misafir kabini. Teknenin kıçına doğru olan 2 kabin de VIP kabinmiş. Burası yine böyle hani kabinden denizin içinde olduğunuzu hissettiğiniz
Yine ahşap meşe renginin kullanıldığı bir kabin. Bir tane burada güzel bir dolabı var eşyaları koymak için. Ve çok güzel siyah beyaz fotoğraflarla dekore etmişler. Ben çok sevdim. Duvarlarda daha açık renk kullanılmış kabinlerde. O daha küçük alanı birazcık daha ferah gösterebilmesine yardımcı olmuş bence. Ve duş ve tuvalet çok modern, çok güzel ve yepyeni gıcır gıcır şu anda tekne tertemiz. Görmeniz lazım orayı. Merdivenlerden indikten sonra teknenin kıçına doğru 2 tane de karşılıklı olarak VIP kabin var. VIP kabinin metrekaresi misafir kabinlerinden birazcık daha büyük. Daha geniş dolap alanları var. Hem burada bir dolap alanı var, raflı, hem de burada çift kapılı bir dolap var. Burası askılı bir dolap. Böyle geniş geniş seyahatlerde kıyafetleri koymak için, gayet uzun seyirlerde de rahat rahat yerleşebilmek için bence şahane. Ve teknenin en sevdiğim taraflarından bir tanesi o geniş camlar. Kameralarda da kendini göstermiş. Ve burada o biraz önce bahsettiğimiz, buranın denizinin rengi muhteşem dediğimiz denizi hemen camda görebiliyoruz. Muhteşem bir deneyim olsa gerek burada güzel bir seyahat, güzel bir tatil yapmak. Hayal ediyorum. VIP kabinin banyo tuvaleti de misafir kabininden birazcık daha geniş. Ben bu koyu renk tonlarının kullanımını da çok sevdim tekne içerisinde. Ahşapla kombinlenmesini çok sevdim. Banyoda da ekstra modern. Bir yandan o duş tarafındaki gri duvarlarla hafif böyle brutal bir havasının da olduğu çok güzel bir duş deneyimi bence burada yaşanır. Yani buraya misafir olarak gelmek çok güzel bir deneyim olsa gerek. Ama sahibi olarak gelmek daha da güzel bir deneyim bence. Onu da master kabini görünce bence siz de bana katılacaksınız. Misafir kabinlerin olduğu alt kattan çıktığımızda teknenin ana güvertesinin baş tarafına doğru muhteşem bir master kabin bizi karşılıyor. Master kabine girdiğimizde sol tarafta çok güzel bir giyinme alanı, kıyafetlerimizi koyabileceğimiz, ki şu anda da kullanımda, gerçek hayat kullanımını görebiliyorsunuz. Böyle şıkır şıkır elbiselerin asılı olduğunu görüyorum. Cannes Yachting Festival'da tekneyi ilk defa fuarda gezdiğimde master kabine girmiştim ve gerçekten buraya hayran olmuştum. Genişliği, tam boy camları, buradaki şahane çalışma masası, böyle bir manzaraya karşı çalıştığınızı düşünebiliyor musunuz? Sıcacık bir ev keyfinde tasarlanmış bence master kabin. Burada çok tatlı bir dinlenme koltuğu var. Böyle oturup belki hani akşam yatmadan önce biraz sohbet edilebilecek. Bu tam boy camlarla denizin keyfi çıkartılabilecek bir alan. Teknenin içinde televizyonlar hep kapalı olduğu zaman tabloya dönüşebilen televizyonlar olarak tercih edilmiş. O yüzden herhangi bir noktada o siyah ekran görüntüsünü hiçbir zaman görmüyoruz. Salonda da yine aynı şekildeydi televizyon. Master kabinde de yine kapalı olduğu zaman tablo olarak duran bir televizyon var. Çok güzel geniş bir duşu var buranın da yine. Diğer VIP kabinlerden daha büyük ve yine aynı renkler, tasarımlar kullanılmış. Cannes'da master kabini gördüğümde bu çalışma masasına hayran olmuştum. Bence bu çalışma masası da gerçekten insanın içini açan, yaptığı işten keyif almasını sağlayan ve bir an önce işlerini bitirip denize atlamak için de daha verimli çalışmaya zorlayan bir çalışma masası olmuş diye düşünüyorum. Teknenin ana güvertesinde kıç taraftaki yemek masasında otururken bence çok akıllıca privacy sağlayan 3 tane nokta var demiştim. Master kabinin balkonu bence bunlardan bir tanesi. Açılır kapaklı bir balkon. Master kabinde teknenin şu anda sancak tarafındayız. Ve kendi odamızda kimseyle muhatap olmadan açık hava deneyimini yaşayabileceğimiz ve koyda, yeşilliğe, denize bakabileceğimiz bir alan burası. Tamamen bize ait, tamamen bize özel. O kameradaki privacy'nin açık havayla buluşmuş hali. Bence çok keyifli bir teras alanı. Hatta burası seyir esnasında da açık kalabiliyormuş. Yani tekne giderken de aslında böyle balkonda denizi seyrede seyrede keyif yapabilirsiniz. Buradaki koltuklarda kitabınızı okuyabilirsiniz ya da güzelce birazcık böyle uyuklayabilirsiniz. Ve teknenin dışı buruna kadar yüksek bir gövdeye sahip ve tam boy camlarla dolu. Özellikle teknenin burnu. Ve burası hem iç hacmi çok geniş gösteriyor hem de o deniz üstünde daha denizci, daha güçlü, sağlam yapısını da teknenin bence çok güzel yansıtıyor. Bir yandan da böyle güzel akıllıca tasarlanmış
tasarlanmış alanları da bize vermiş. Yani ben burayı acayip sevdim. Bu balkondan gerçekten çok keyif aldım. Bence kullanan herkes de çok keyif alacak. Fark yaratan ve dışarıdan da tekneye şöyle bir baktırıp ya bu neymiş, bu nasıl bir şeymiş dedirtecek bir özellik diye düşünüyorum. Ana güvertede çok güzel bir salon var. Ben çok keyif aldım. Herhalde kendi evimi nasıl tasarlamak isterdim? Tam olarak böyle tasarlamak isterdim diye düşünüyorum. Daha sade, daha minimalistik, bir yandan yine ahşapla ortam sıcaklaştırılmış. Birazcık daha böyle İskandinav esintileri olan bir tasarım. Ve koltuklar da çok geniş, çok rahat. Burada U koltuklar. Aynı zamanda parçaları birazcık daha böyle hareket ettirilebiliyor diye görüyorum. Ve arkadaki full camlar çok güzel bir dış manzara sunuyor. Dünyanın en güzel koylarından bir tanesinde, dünyanın en güzel tablolarından bir tanesini sunuyor bize arkamızda. Ve bir yandan da karşı tarafımızda ayrı bir oturma grubu oluşturulmuş. 2 tane tek kişilik koltuk. Oradaki manzaraya da bakar mısınız? Yani muhteşem değil mi? Arkadaki denizin rengi, dağlar, çok zevkli, minimalistik bir yaşam alanı orada ortaya çıkmış. Newmarin sadece Explorer tekneler üreten bir marka. Explorer demek de aslında uzun menzile sahip tekneler anlamına geliyor. Daha uzun yolculuklar yapabilen, daha denizci, daha sağlamlığıyla, kuvvetiyle ön plana çıkan tekneler bunlar. Ve üstünde bulunduğumuz dizel, elektrikli, hibrit motora sahip tekne 3000 deniz mili menzile sahip. Bu da ne anlama geliyor? Bodrum'dan çıkıp rahatça Dubrovnik'e gidip gelebiliyorsunuz. Ya da hatta İstanbul'dan çıkıp Barcelona'ya gidip neredeyse geri dönebiliyorsunuz. Ve bu esnada hiçbir yakıt almanıza gerek kalmıyor. Ve yakıt ikmali günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Tatile çıktığımız bir noktada belli aralıklarla yakıt için belli bir limana yanaşıp orada güneşin alnında, sıcakta o yakıt ikmalini beklemek gerekiyor. Ve bu da aslında seyir deneyimine, tatil deneyimine birazcık böyle ara sokmuş gibi oluyor. Ama Explorer teknelerde çok daha uzun menzille hiç yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan seyredebiliyorsunuz. Bu da aslında tatil için düşündüğümüzde veya uzun seyirlerde daha farklı ülkeleri, koyları keşfetmek için düşündüğümüzde çok güzel bir avantaj olarak geri dönüyor. Salonda benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de şu yan cephedeki kayar kapaklı alan oldu. İç mekanla dış mekan aslında birbirine giriyor. Direkt bir adımla, bir basamakla teknenin ana gövdesinden kendinizi dışarıda bulabiliyorsunuz. Bu mavi denizin içinde olabiliyorsunuz. İşte rüzgar mı çıktı, birazcık rahatsız mı oldunuz, bir şey mi oldu? Bir düğmeyle o teknenin yan gövdesindeki camı tamamen kapatabiliyorsunuz ve hala da o full cam genişliğini, ferahlığını salonun içerisinde saklayabiliyorsunuz. Wow, wow, wow. Teknenin kıçından baktığımızda karşısını buruna kadar görebiliyoruz. Yani bütün gövdenin üstüne hakim vaziyetteyiz neredeyse. Kıç tarafta çok keyifli, çok güzel. Sürekli keyifli diyorum ama yani yat dünyası keyifli bir dünya. Yapacak bir şey yok. Keyifli kelimesine alternatif kelimeler bulmaya çalışıyorum. Zevk verici, neşeli, iyi hissettirici gibi şeyler belki söyleyebilirim. Burada kocaman bir koltuk var. Teknenin iskele tarafı neredeyse bu koltukla birlikte kapatılmış kıç taraf. Sehpalar var. Burası aynı zamanda muhtemelen hani bir parti alanına da dönüşür diye tahmin ediyorum. Teknede çok iyi bir ses sistemi varmış bu arada. Neredeyse ufak bir tekne bütçesi kadar bir ses sistemi olduğunu söylediler. Üst tarafta hardtop var. Hardtop'un üstünde de elektrikli motorları da besleyen güneş panelleri bulunuyor. Aynı şekilde ön tarafta bridge'in de üstünde yine güneş panelleri mevcut. Üst güvertede de çok güzel bir yemek alanı var. 8 kişilik bir kurulum gerçekleştirilmiş burada şu anda ama sanki daha kalabalık yemeklerde yapılabilir gibi geliyor bana. Bir yandan oradaki oturma alanında ve buradaki masada böyle güzel ziyafetler, keyifli yemekler yapılabilir diye düşünüyorum. Bu güvertede de yine çok güzel bir şekilde buzdolapları konumlandırılmış. Buradaki alana servis edebilmesi açısından çok rahat. Ve bu tarafta en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi barbekü alanı bulunuyor. Orayı da şöyle bir göstermek istedim size. Burada da güzel miyele bir barbekü konumlandırılmış. Üst güverte çok keyifli. Güneşlenme alanına bakalım şimdi. Burası bu arada bridge alanı.
kaptanımızın alanı. Tekne buradan kontrol ediliyor. Bridge alanının hemen yanında mutfak var ve onun aşağısında hemen tekne ekibinin, crew'un kabinlerine iniş yapılabiliyor ve tekne ekibinin kameraları da gerçekten çok rahat, ferah. Hepsinin kendi tuvaleti, banyosu olan, duşu olan kameralar. Yani uzun seyirlerde aslında misafirlerle birlikte, tekne sahibiyle birlikte ekibin de rahatça seyir yapabilmesi için oralarda özenle düşünülmüş ve tasarlanmış. Koskocaman bir güneşlenme alanı. Yani burada yat, yuvarlan, istediğin gibi arkadaşlarınla, kalabalık grup, partile, dans et, zıpla, her şeyi yapabilirsin. İçecekleri koymak için bardaklıkları da unutmamışlar. Bence o da çok önemli bir detay. Gerçekten tasarım anlamında çok da fazla görmediğim bir olay. Ön güvertede bu kadar geniş bir güneşlenme alanının olması. Buranın tepesi aynı zamanda kıçta terasın tenteyle kapatıldığını görmüştük. Burası da öyle bir gölgelikle kapatılabiliyor ve istenildiğinde burada böyle efil efil esen gölge bir ortam da olabiliyor. İstenildiğinde güneşlenilecek, rahat rahat yatılabilecek bir ortamda olabiliyor. Yani burada arkadaşları ağırlamak, aileyle, çocuklarla vakit geçirmek çok çok keyifli. Çünkü tekne işi keyif işi yani. Buna yapacak bir şey yok. Keyifli demek durumundayım. Privacy'yi ön planda tutan 3 tane dikkatimi çeken alan var demiştim teknede. Bir tanesi kıç güvertede yemek alanının terasla birlikte yaya trafiğinden ayrışmış olması. Bir tanesi master kabindeki şahane düşünülmüş balkon alanı. Bir tanesi de bu sunbed alanının ve aynı zamanda kıç taraftaki alanın bridge ile kaptanla ayrışmış olması. Kaptanın bridge alanı tamamen kapalı bir alan olduğu için flybridge alanından tamamen ayrışmış vaziyette ve burada privacy'yi ön planda tutan güzel bir tasarım dokunuşu gerçekleştirmiş. Ana güvertede iskele tarafında hemen yan tarafımızda bridge'e çıkılıyor. Kaptanın kontrol alanına çıkılıyor. Buradan da hemen ekibin konakladığı yere çıkılıyor ve burası en keyifli alanlardan bir tanesi mutfak. Şu mutfakta yemek yapma deneyimi. Bu arada hani muhtemelen teknenin sahibi bu mutfakta yemek yapmayacak. Tekne 4 kişilik bir ekiple seyrediyor şu anda. 30 XP'de bir kaptan, bir aşçı ve 2 de ekip bulunuyor. Kocaman geniş buzdolapları ve bir dolu depolama alanı mevcut. Sadece yakıt değil, yemeği de aynı zamanda güzelce depolamak gerekebiliyor. Explorer teknelerde, uzun seyir yapacak teknelerde. Enteresan bir aspiratör görüyorum. Bayağı teknolojik ama hani her şeyden öte burada böyle tık 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 bir şeyleri doğrarken şu manzaraya karşı yapıyor olmak bence muhteşem. Ayrıcalıklı. Bu teknenin şefi de çok ayrıcalıklı bir şef olacak diye düşünüyorum. Mutfak kapısında böyle tatlı bir detay da var bu arada. Sensörlü bir kapı. El kol dolu bir şekilde dışarıya çıkarken kapının açılması zor olabilir diye böyle ayakla hareket eden bir sensör konmuş. Dolayısıyla rahatça böyle eller doluyken mutfaktan servise de çıkılabiliyor. Böyle minik güzel detaylar tasarımda ve kullanıcı deneyiminde bayağı büyük farklar oluşturabiliyor. Teknenin en keyifli alanlarından bir tanesi beach alanı. Beach alanında 3 tane kapak var. 2 yanlarda bir de kıç platform şeklinde. Ve bu kapaklar açıldığı zaman beach alanı toplamda 46 metrekarelik bir alana kavuşuyor. Beach alanında benim en sevdiğim noktalardan bir tanesi de düşünülmüş. Özellikle uzun süre deniz üstünde vakit geçirince ben yürümek veya farklı şekilde de spor yapmak, bedenimi hareketlendirmek istiyorum. Bunun için 1. 30 XP'nin yani bu teknenin sahibi, Nuvmarin'in de kurucusu Ömer Bey buraya çok güzel bir koşu bandı, aynı zamanda serbest ağırlık seti koymuş ve sabah kendisi de burada koşuyordu ve sporunu yaptı. Erken saatlerde gördüm ve gününe öyle başladı. Beach alanının böyle bir pratik spor aletlerine ve hareket alanına da alan sağlaması bence çok güzel bir şey. Çok keyifli. Ben renklerini de tasarımını da çok sevdim bu arada bu koltuğun. Çok güzel bir koltuk konulmuş buraya. Sehpa ile birlikte. Burada böyle güzel belki bir kokteylle birlikte keyif yapacak şekilde çok güzel bir alan.
merak etmiş olabilirsiniz. Böyle bir beach alanı var. Buraya spor aletleri, yaşam alanı oluşturulmuş. Tamamen bir plaj gibi kullanılmış. Peki bu teknenin botu nereye geliyor? Uzun seyirlerde bot nerede duruyor? Bot için bu teknede teknenin kıçından farklı olarak ayrı bir alan tasarlanmış. Ve teknenin iskelesinde ufak bir garaj alanı var bot için. Teknenin kıçında tender için ayrı bir alan ayırmaktansa, orayı botla birlikte kapatmaktansa bunun gibi bir garaj alanı tasarlayarak o botun teknenin yaşam alanına çok da fazla karışmadan denizin içerisinden hemen rahatça teknenin iskelesine içeriye alınabileceği bir alan tasarlamışlar. Bu da eminim ki kullanıcı deneyimi açısından yılların birikiminin, deneyiminin üstüne inşa edilmiş ve akıllıca çözümlenmiş bir konu olarak tekneye dahil olmuş. ...30 metrelik bir teknede beach alanının, arka kapakların, yan kapakların bu kadar böyle denize yakın olması da bence şahane. Çünkü dışarıdan o denizden daha yüksekte gördüğümüz teknenin aslında bu kadar böyle denize yakın bir ortamının da oluyor olması, denizin bu kadar içinde oluyor olması bence çok tatlı. Ve cennet gibi bir koyda sizle birlikte Newmarin'in en son modeli, en yeni teknesi 30XB'yi gezdik. Ben tekneyi çok sevdim. Bu kocaman beach alanı, master kabindeki o eşsiz balkonu, bir yandan Flybridge'deki uçtan uca bütünlük sağlayan koskocaman yaşam alanı ve dizel elektrikli hibrit motoruyla Newmarin gerçekten 30XB ile Explorer serisinde büyük fark yaratmış. Böyle bir koyda tekneyi gezmek de, gerçek kullanım alanında tekneyi gezmek de bence çok keyifli oldu. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir ve tekneden bizim kadar keyif almışsınızdır. Tekneyle ilgili sormak istediğiniz sorular, yapmak istediğiniz yorumlar olursa lütfen paylaşın. Sizin de ne düşündüğünüzü öğrenmeyi çok isterim. Tekneyi, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Farklı koylarda, dünyanın farklı yerlerinde farklı tekneleri, yatları, deniz araçlarını gezmeye ve sizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunların hiçbirini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.